Merhaba. Bugün sizlere jeofajiden bahsedeceğim. Belki denk gelmişsinizdir. İnsanlar, özellikle hamilelik döneminde olan kadınlar ya da belli bir yaş aralığındaki çocuklar toprak ya da kum yemek gibi bir alışkanlık edinebiliyorlar. Evet, her ne kadar garip geliyor olsa da kimilerinin canı toprak çekebiliyor. Çoğunlukla kadınlarda hamilelik sonunda ya da çocuklarda belli bir yaş geçtikten sonra bu alışkanlık geçiyor. Ancak bazı kültürlerde yaş ya da gebelik durumu fark etmeksizin toprak, kil, hatta bazen çamur yemek bir tabu değil ve gayet normal karşılanıyor. Şimdi gelin bu jeofoji nasıl ortaya çıkmış, ilk kim fark etmiş bunlara bakalım. Batı tıbbı geleneksel olarak jeofajiyi patolojik kabul etmiş ve onu bir pika biçimi olarak sınıflandırmıştır. Bu durum aynı zamanda cam veya çamaşır suyu gibi zararlı maddeleri kasten yutanlara da atfedilmiştir. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde yerleşik jeofaji uzmanı Sarah Young, Zanzibar adalarındayken bir kadının toprak yediğini fark ediyor ve bunu neden yaptığını soruyor. Kadın da gayet haklı bir şekilde, "Nereden bileyim kardeşim, araştırmacı olan sensin. Neden sen öğrenip bize de anlatmıyorsun?" diyor. Tabi Sarah da durmuyor ve araştırmalara başlıyor. Ve işin sonunda, ki bu yaklaşık 20 yıl süren bir araştırma, Craving Earth isimli kitabı çıkartıyor. Kitabın Türkçe çevirisi yok ama toprak özlemi ya da toprak aşerme olarak çevirebiliriz diye düşünüyorum. Sera'nın araştırmaları Afrika'da devam ederken toprak aşeren birden fazla insanla tanışıyor. Mesela bir konuşmasını şu şekilde anlatıyor. "Hamile kadınlarla demir eksikliği anemisi hakkında röportajlar yapıyordum," diyor. "Bu kadının evinin zemininde oturuyordum ve ona hamilelikte ne yemeyi sevdiğini sordum ve günde 2 kez evimin duvarından toprak alıyorum ve yiyorum," dedi, diyor. Kamerun'da olduğu sıralarda Monique isimli bir öğrenciyle olan konuşmasında ona neden buradaki insanların toprak yediğini soruyor ve Monique ise herkesin kendine göre nedenleri vardır diyor. "Basit bir arzu olabilir, mide bulantısını veya mide ağrısını tedavi etmek için olabilir," diyor. Kilin bir nevi mide pansuman görevi olarak ağrıyı dindirdiğini söylüyor. Sera'yı şaşırtan bir diğer şey ise pazarlarda ya da meydanlarda insanların toprak alışverişi yapması oluyor. Kenya'da çalışırken karabiber ve kakule gibi çeşitli tatlarda toprak paketleri satın alabileceğini öğreniyor. Hazır bu tat mevzusu açılmışken bazı insanlar kum formatında olan toprağı yediklerinde ya da direkt kum yediklerinde bunun tadının fıstık ezmesine benzediğini söylüyorlar. Üniversiteden bir arkadaşımla bu konuyu konuşurken bir aralık kuzeninde de bu alışkanlık olduğunu söylemişti ve kuzeninin dediğine göre tadı ona irmik helvasını hatırlatıyormuş. Peki jeofaji bir hastalık yerine bir tedavi midir? Jeofaji tropiklerde daha yüksek görünüyor ve özellikle iki grup tüketime yönelme eğilimi gösteriyor: çocuklar ve hamile kadınlar. Jeofaji sadece insanlarda görülmüyor, 297 farklı hayvan türünde de görülüyor. Peru'da yaşayan bir papağan popülasyonu üzerinde araştırmalar yapan James Gilardi, bu kuşların çok daha fazla mineral içeren yakındaki topraklar yerine özellikle belli bir bölgedeki kirli toprağı yediklerini fark ediyor. Papağanların besinlerinin büyük bir kısmını olgunlaşmamış meyveler ve tohumlar kapsıyor. Gilardi de bu meyve ve tohumların içerisindeki toksik alkaloidlerin etkisini yok etmek için kil yediklerini düşünüyor. Bu fikrini test etmek için papağanlara toksik bir alkaloid olan quinidin yedirdikten sonra papağanların bir kısmına tercih ettikleri kirli topraktan verirken diğer kısma hiçbir toprak ya da kil ikram etmiyor. Daha sonra tüm kuşların kanını test ettiğinde kil yemesine izin verilen papağanların kanındaki alkaloid miktarının %60 oranında azalmış olduğunu görüyor. Benzer bir etki besinlerinin yanında kil tüketen şempanze ve babunlarda da gözlemlenmiştir. İşte tam da bu sebeple jeofajinin sebebi konusunda öne sürülen açıklama, kil yemenin toksinleri ve mikropları vücuttan atmaya yardımcı olmasıdır. Bu hipoteze göre insan ve hayvanlar besinlerden aldıkları zararlı toksinlerin, parazit ve patojenlerin zararlarını azaltmak için toprak yiyorlar. İkinci hipotez ise şu: kil, geleneksel gıda maddelerinde bulunmayan besinleri sağlayabilir. Anemi genellikle jeofaji ile ilişkilidir. Bu nedenle belki de demir açısından zengin olan toprağı yemek, demir eksikliğini gidermek için içgüdüsel bir girişimdir. Ancak bu hipotezde de şöyle bir sıkıntı var bildiğim kadarıyla. Gebelikte demir kaybı ilk aylarda daha azken son aylara yaklaştıkça artıyor. Bunun tam aksine gebelerde jeofaji durumu ilk aylarda gözleniyor. Bir de bu konuyla ilgili olarak son bir fikir var. Holmes isimli bir bilim adamı bu hipotezlerden ziyade gerçekte bu isteklerin kültürle çok ilgili olduğunu ve biyolojiyle çok fazla ilgisi olmadığını söylüyor. Yani organik değil, kültürel bir sebep aslında. Bugünlük bu kadar. Jeofajiden bahsettim kısaca. Yaklaşık olarak 5 dakikalık bir video olacak muhtemelen. Şimdilik kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere.